Ne yazık ki dünyada pek çok savaş yaşandı ve hala da yaşanmaya devam ediyor. Bu savaşlardan bazıları radara takılmadılar. Yani kimse onları gerçekten fark etmedi. En azından Avrupa ülkelerinde. Ancak diğer savaşlarda tüm dünyanın dikkatleri savaşın üzerindeydi. Bu savaşlardan biri de Vietnam Savaşı'ydı. Aslında dünyanın siyasi haritasını büyük çapta değiştiren bir savaş olmamasına rağmen neredeyse herkes bu savaştan haberdar oldu. Şimdi bunun neden böyle olduğunu ve Vietnam Savaşı'nın nasıl geliştiğini inceleyelim. İlk olarak Vietnam Savaşı'nın tarihçesine bir göz atalım. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya veya Japonya tarafından işgal edilmiş olan ülkeler serbest kaldılar. Bunların bir kısmı Avrupalı ülkelerin sömürge topraklarıydı. Bu sömürge bölgelerinden biri de Fransız Çin Hindi'ydi. Günümüzde bu bölgeyi oluşturan ülkeler Kamboçya, Laos ve Vietnam diye adlandırılıyor. Adından da anlaşılacağı gibi sömürgeci güç Fransa'ydı. Fransız Çin Hindi'nin Vietnam kesiminde uzun zamandır Vietnam Komünist Partisi'nin belirleyici bir rol oynadığı bir bağımsızlık hareketi vardı. O zamanlar bu partiye Çin Hindi Komünist Partisi de deniliyordu. Partinin ileri gelenlerinden biri de Ho Chi Minh'ti. Fransa 1940 yılında Nazi Almanyası tarafından yenildiğinde işgal edilmemiş Fransa topraklarındaki Vichy Kukla hükümetinin Çin Hindi'ndeki sömürge gücünü yönetmeye devam etmesine Almanya tarafından izin verilmişti. Ancak Japonya Asya'daki nüfuzunu gitgide genişletti ve sonunda Vietnam'ı işgal etti. Viet Minh olarak da bilinen Ho Chi Minh'in savaşçıları sömürgeci yöneticilere ve işgalci güçlere karşı savaştılar ve özellikle Vietnam'ın kuzeyinde kendilerini kabul ettirmeyi başardılar ve İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Vietnam'ın bağımsızlığını kazanmasını umuyorlardı. Ancak sömürgesini kaybetmek Fransa'nın işine gelmiyordu. Bu durum 1946'da ABD'nin Fransa'yı, Çin ve Sovyetler Birliği'nin ise Vietnamlı komünistleri desteklediği Çin-Hindi Savaşı'na yol açtı. Fransa 1954 yılında yenilgiye uğrayarak geri çekildi. Fransa'nın çekilmesinden sonra Vietnam genelinde serbest seçimlerin yapılması konusunda bir anlaşmaya varıldı. Ancak bu başarısız oldu ve ortaya iki ülke çıktı. Kuzeyde komünist bir Vietnam ve güneyde kapitalist bir rejim. Yani Güney Vietnam demokratik bir devlet değil, otokratik bir anti-komünist devletti. Çok geçmeden güneyde ayaklanmalar başladı ve bölünmüş Vietnam'ın iki parçası arasında fiili bir savaş patlak verdi. Zamanla Kuzey Vietnam üstünlüğü ele geçirdi. Şimdi gelelim ikinci aşama olan ABD'nin müdahalesine. ABD hükümeti her ne pahasına olursa olsun komünizmin yayılmasını önlemek istiyordu. Bu nedenle başlangıçta Fransızları desteklemiş ve Kuzey Vietnam'daki komünistlere karşı Fransız Savaşı'nı finanse etmişti. Şimdi de Güney Vietnam'ı para ve askeri danışmanlarla desteklemeye başlamıştı. ABD'de politikacılar bir domino teorisine inanıyorlardı. Eğer Güney Vietnam komünist olursa, yani bir domino taşı gibi devrilirse, diğer birçok ülkede domino taşlarından oluşan uzun bir zincir gibi onu takip edecek ve sonunda ABD'nin kendisi de komünist olacaktı. 1964 yazında Kuzey Vietnam açıklarındaki Tonkin Körfezi'nde ciddi bir olay meydana geldi. ABD savaş gemileri Kuzey Vietnam'dan gelen birkaç sürat teknesinin saldırısına uğradıklarını rapor ettiler. Bunun üzerine ABD Kongresi kısa bir süre sonra Başkan Johnson'a Güney Vietnam'ı desteklemek için silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli tüm adımları atma yetkisini verdi.
O dönemde bile olayların tam olarak nasıl geliştiği konusunda şüpheler vardı. Bugün ise tarihçiler Johnson'a Kongre'nin desteğini sağlayan Kuzey Vietnam saldırısının bu şekilde gerçekleşmediğini ve bir kumpas olduğunu varsaymaktalar. Yani olay bir süredir hazırlık aşamasında olan savaşa girmek için bir bahane olarak CIA tarafından kurgulandı. ABD önce Kuzey Vietnam ordusunun daha önceden seçilmiş mevzilerini bombaladı ve daha fazla hava saldırısı tehdidinde bulundu. Komünistler için ABD'nin Güney Vietnam'a yerleşeceği açıktı. Onlar da güneye savaşçı birlikler gönderdiler. Hatta Kuzeylilerle müttefik olan Güneyli isyancılar bir ABD askeri üssüne saldırdılar. Bunun üzerine Başkan Johnson, Kuzey Vietnam'ın daha güçlü bir şekilde bombalanmasını emretti. Amacı komünistleri güneyden çekilmeye zorlamaktı. 1965 baharında Rolling Thunder yani gök gürültüsü operasyonu başladı. Bu ABD Hava Kuvvetleri'nin öncelikle alan bombardımanına dayandığı geniş bir hedef alanına çok sayıda bomba atılması anlamına gelen büyük bir hava taarruzunun başlangıcıydı. Bunu yaparken çok sayıda sivilin de öldürüleceği göze alınmıştı. Hava saldırılarının amacı Kuzey Vietnam'ı teslim olmaya zorlamaktı. Ama ABD bunu gerçekleştirmeyi başaramayınca 3. adımı attı. ABD Vietnam Savaşı'na yüz binlerce asker gönderdi. 1968'de Vietnam'da yaklaşık 500.000 Amerikan askeri görev yapıyordu. Bu da Amerika için artık kaçınılmaz olarak çok daha fazla riske girmeyi göze aldığı anlamına geliyor. Bu savaş artık bir süper gücün prestiji ve itibarı meselesiydi. Size şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. İlk önce ringde 2 Vietnamlı boksör birbirleriyle dövüşüyordu. ABD boksörlerden birinin antrenörüydü. Ama kendi boksörü maçı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca antrenörün kendisi de ringe çıktı. Şimdi kazanmak ve rakibini knockout etmek zorundaydılar. Çünkü ne de olsa en büyük boksör yani en güçlü süper güç onlardı. Tabii ki ABD ordusunun çok sayıda askere ihtiyacı vardı. Bu yüzden alelacele türlü vaatlerle ve genellikle ekonomik açıdan zayıf olan alt tabakadan ve zencilerden yığınla genç erkek askere alındı. Bu da Vietnam Savaşı karşıtı protestoların başlangıcını tetikledi. Savaş, ABD toplumunun ikiye bölünmesine neden oldu. Yeni silah altına alınan askerlerin savaş deneyimleri yoktu ve doğal olarak hayatlarından endişe ediyorlardı. Bu durum ordunun operasyonlarını daha da zorlaştırdı. ABD birlikleri konvansiyonel bir savaşta olduğu gibi harekata başladılar. Ama komünist rakipleri böyle bir muharebede hiç kazanma şansları olmadığını öngördükleri için gerilla taktiklerine başvurdular. Küçük birliklerle pusu kurup hızla saldırıyor ve Amerikalılara kayıp verdiriyor ve daha sonra tekrar ortadan kayboluyorlardı. Kuzey Vietnam gerillaları olarak da bilinen Viet Cong, böylece ABD'nin askeri açıdan üstün donanımlı birlikleriyle doğrudan büyük bir çatışmaya girmekten kaçındı. Bu nedenle Vietnam Savaşı asimetrik savaş olarak adlandırılan savaş türünün en iyi örneğidir. Gerçekte kendilerinden daha güçsüz olan Kuzey Vietnamlılar ormanlarda ve yeraltı tünellerinde gizlenerek faaliyet gösteriyor ve coğrafi avantajlarını iyi kullanıyorlardı. ABD ise belli bir cephe olmadan ormanda görünmez rakibiyle boş yere yüzleşmeye çalışıyordu. Bunun üzerine Orman Savaşı'nda havadan bombalamaya ve yangın çıkarıcı bir madde olan
napalm ile saldırılara başladılar. Napalm vücuda yapışıyor, suyla söndürülemiyor ve insanlarda ciddi yanıklara neden oluyordu. Vietcong, gerilla unsurlarının gizlenmelerini önlemek için ABD uçakları, ağaçların yapraklarını döken kimyasal maddeler püskürtmeye başladılar. Vietnam ve Kamboçya'da bu bitki zehirlerinden milyonlarca litre püskürtüldü. Turuncu bir uyarı etiketiyle variller içinde gönderilen bu son derece zehirli kimyasala kulağa sanki zararsız bir şeymiş gibi ve neredeyse sevimli gelen Agent Orange adı verildi. Ancak savaş suçu sayılan bu tartışmalı kimyasal silahlara rağmen ABD ordusu askeri açıdan hiçbir ilerleme kaydedemedi. 1968 yılının başında komünistler ülkenin büyük şehirlerine sürpriz bir saldırı düzenlediler ve buraları ele geçirmeye çalıştılar. ABD birlikleri bu saldırılara karşılık verdi ve sonunda kaybedilen bölgeleri geri almaya da başardılar. Ancak her iki tarafta büyük bir bedel ödedi. Hem asker hem de sivil olmak üzere çok sayıda insan hayatını kaybetti. Geri alma sırasında birçok şehir yerle bir oldu. Giderek daha fazla Amerikan vatandaşı bu savaşın aslında kazanılamayacağını fark etmeye başladı. Şimdi diyeceksiniz ki tamam ne güzel, her iki tarafta o kadar yoruldu ki artık savaşmayı bırakırlar. Ama ne yazık ki durum bu kadar basit değildi. Tet saldırısını savaşın 5. kademesi izledi. Yani savaşın daha geniş alana yayılması. 1969'un başında yeni ABD Başkanı Nixon yemin ederek göreve başladı. Seçim kampanyası sırasında Vietnam'daki savaşı sona erdireceğine söz vermişti. Stratejisi kazanmak için savaşı genişletmekti. Nixon, Amerikan askerlerini yavaş yavaş geri çekiyor ancak ülkeyi eskisinden daha fazla bombalıyordu. Kuzey Vietnamlıları kendisinin herhangi bir silah kullanmaktan çekinmeyecek kadar çılgın olduğunu düşünmeleri için korkutmak istiyordu. Daha önce verdiğim boks maçı örneğine dönersek, ABD boksörü şimdi saldırıyor ve kükrüyordu. Nixon, komünistlerin ikmal yollarını kesmek amacıyla ve bir iç savaşın sürdüğü daha önce Vietnam Savaşı'nda tarafsız olan Kamboçya'daki hedefleri gizlice bombaladı. Aslında Kamboçyalı komünist savaşçılar da oradaki ormanlarda saklandıkları için bu taktikte kesin bir başarı getirmedi. 1972 yılında komünistler tekrar saldırdılar ve Güney Vietnam'ın içlerine doğru ilerlediler. Artık daha çok konvansiyonel bir savaş söz konusuydu. Yeni askere alınmış ve tam anlamıyla eğitilmemiş Güney Vietnam birlikleri saldırganları durduramıyordu. Bu yüzden ABD kuzeyi bombalamayı yeniden yoğunlaştırdı. Böylece saldırganların ikmal yollarını kestiler. Askeri açıdan yine bir berabere durum ortaya çıktı ve savaş 1970'lerin başında tüm acımasızlığıyla devam etti. Ancak arka planda müzakereler bir süredir devam ediyordu. Bu da bizi savaşın 6. evresine getiriyor. Vietnam Savaşı'nın nasıl sona erdirileceğine ilişkin görüşmeler 1968'den bu yana savaşın tam ortasında Paris'te devam ediyordu. Görüşmeler son derece karmaşıktı çünkü Soğuk Savaş dönemindeki bu savaşın görünür ve gizli pek çok aktörü vardı. Vietnam Savaşı'nın Soğuk Savaş döneminde bir vekalet savaşı olarak da bilinmesi boşuna değil. Elbette Kuzey Vietnam'daki komünistler ve onların müttefikleri olan Güney Vietnam'daki isyancılar vardı. Onların arkasında ise Sovyetler Birliği ve Çin'in desteği bulunuyordu. Bu arada bu
İki komünist süper güç ideolojik farklılıkları yüzünden birbirleriyle de pek barışık değillerdi. Diğer tarafta ise Güney Vietnam'daki hükümet ve müttefikleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri vardı. ABD Başkanı Richard Nixon bombalama emrini verirken aynı zamanda dış politika danışmanı Henry Kissinger Kuzey Vietnamlılarla gizlice pazarlık yapıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı bile bundan haberdar değildi. Olan biteni anlamak neredeyse imkansızdı. Çünkü durum son derece karmaşıktı. Bir yandan da arka planda ABD ile Sovyetler Birliği ve ABD ile Çin arasındaki görüşmeler de devam ediyordu. Soğuk Savaş'ın en büyük rakipleri artık yumuşama istiyordu. Ve gerçekten de Vietnam'da bir anlaşmayı mümkün kılabilecek şekilde birbirlerine yaklaşıyorlardı. Sadece sahadaki savaş karşıtları Güney Vietnamlılar ve Kuzeyli komünistler hala kendileri için mümkün olan en iyi anlaşmayı elde etmek istemekte ve direnmekteydiler. Aralık ayında 2 hafta içinde Nixon, Kuzey Vietnam'ın bir kez daha yoğun bir şekilde bombalanması emrini verdi. Bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen en ağır bombardımanlardı. Yıl sonuna denk gelmesi nedeniyle bu operasyon Noel bombardımanı olarak da bilinir. Aslında 1973 Ocak ayının sonunda bir anlaşma imzalandı ve Vietnam Savaşı en azından Amerika Birleşik Devletleri için sona erdi. Ancak iç savaş hala devam etmekteydi. ABD askerleri olmadan Güney Vietnam'ın uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün değildi. 1975 baharında Kuzey Vietnam yeni bir saldırı başlattı ve Güney'in başkenti Saigon'u ele geçirdi. Kuzey ve Güney Vietnam yeniden birleşti ve yüz binlerce Güney Vietnamlı acımasızca katledildi veya zoraki eğitim kamplarına gönderildiler. Vietnam Savaşı'nın sonuçlarına bakmamız gereken farklı açılar var. İlk olarak Vietnam açısından bakıldığında Vietnam uzun savaşın ardından yıkılmış ve harap olmuştu. Çok büyük tarım alanları ve ormanlık alanlar kimyasal maddelerle zehirlenmişti. Bugün bile insanlar bu zehirlenmenin sonucu olarak kanserden hayatlarını kaybediyor. Toksinler genetik yapılarına zarar verdiği için çocuklar ciddi sakatlıklarla doğuyor. Ayrıca bir de doğrudan ölümler var. Her iki taraftan da milyonlarca sivil hayatını kaybetti. Savaş o kadar acımasızdı ki insanların ruhlarında derin yaralar açtı ve sonunda Güney Vietnamlılar komünizme boyun eğmek zorunda kaldılar. ABD açısından bakıldığında ise Vietnam Savaşı ABD'nin kaybettiği ilk savaştır. 58 binden fazla Amerikan askeri öldü, 300 binden fazla Amerikan askeri yaralandı ya da sakat kaldı. Savaştaki birçok askerin psikolojik durumları da kötüydü. Büyük bir kısmı eroin ya da diğer uyuşturucuları kullanıyordu ve bağımlı hale gelmişti. Vietnam gazileri uyuşturucu, alkol ve depresyonla ilgili sorunlar yaşadılar ve hala da yaşıyorlar. Ayrıca geri dönen askerler bir geçit töreniyle karşılanmadıkları için kendilerini dışlanmış gibi hissettiler. Hatta birçoğu yanlış bir savaşta savaşmak zorunda kaldıklarını düşünüyordu. 1980'li yıllarda ABD'de, Washington'da Vietnam gazileri anıtı açıldı. Bununla ilgili filmler, kitaplar ve şarkılar yapıldı. Örneğin Bruce Springsteen'in Born in the USA şarkısı tüm umutlarını yitirmiş bir Vietnam gazisini anlatmaktadır. Amerikan askerlerinin yaşadığı travma günümüzde de halen devam ediyor.
Vietnam Savaşı aynı zamanda televizyon aracılığıyla insanların evlerine kadar ulaşan ilk savaş olduğu için ABD ordusu tarafından işlenen vahşetin haberleri dünya çapında büyük bir Amerikan karşıtlığı dalgasını tetikledi. Geniş bir protesto ittifakı diyebileceğimiz Avrupa'daki 60'lı yılların öğrenci hareketleri de Vietnam Savaşı'na karşı yapılan eylemlerle başlamıştı. Siz Vietnam Savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bugün hala bundan sonuçlar çıkarabilir miyiz? Bu bizim için bir ders olmalı mı? Yoksa geçmişte kaldı mı diyorsunuz? Örneğin Ukrayna ve Gazze'de yaşanan güncel çatışmalarla kıyaslıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlara yazmaktan çekinmeyin ve lütfen kanalımıza abone olun ve iletişim ayarlarını açmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.